Yeni kanalınız artık yayında. Tüm dünyadan, gerçek, yaşanmış, en ilginç, korkunç, komik, romantik, entrika dolu, sıra dışı, heyecanlı, bilgi verici hikayelerle buradayız. İyi seyirler. 200-300 kişinin katili olduğu düşünülen bir seri katilin hikayesi bu. Gustave, Burundi'de insan yiyen biri olarak nam salmış büyük bir erkek Nil timsahıdır. Aralarında dolaştığı Ruzizi Nehri kıyısında ve Tanganyika Gölü'nün kuzey kıyılarında 200-300 kadar insanı öldürdüğü rivayet edilir. Kurbanların gerçek sayısını doğrulamak zor olsa da, neredeyse efsanevi bir statü elde etti ve bölgedeki insanlar tarafından büyük ölçüde korkuluyor. Gustave'ın adı, 1990'ların sonlarından bu yana kendisini inceleyen ve araştıran herpetolog Patrice Faye tarafından verildi. Gustave hakkında bilinenlerin çoğu, 2004 yılında PBS'de yayınlanan Katil Timsahı Yakalamak filminden geliyor. Film, bir yakalama girişimini ve Gustave'yi incelemeyi belgeliyor. Gustave yakalanmadığından kesin uzunluğu ve ağırlığı bilinmiyor. Ancak 2002'de kolayca 6,1 m'den 20 fit fazla olabileceği ve ağırlığının 2000 pound'dan 910 kilogram fazla olabileceği belirtildi. Bu kadar olağanüstü bir boyuta ulaşabilmek için yaklaşık 100 yaşında olduğu tahmin ediliyordu. Ancak Gustave'nin daha dikkatli gözlemlenmesi, ağzını açtığında tam bir diş dizisi ortaya çıkardı. 100 yaşındaki bir timsahın neredeyse dişsiz olması gerektiğinden, belgesele göre, muhtemelen 60 yaşından büyük olmadığı ve muhtemelen hala büyümekte olduğu tahmin ediliyordu. Gustave'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de, vücudundaki 3 kurşun yarasıdır. Sağ kürek kemiğinin de derin yaralandığı tespit edildi. 4 yara izini çevreleyen koşullar bilinmiyor. Gustave'yi inceleyen bilim insanları ve herpetologlar, onun alışılmadık boyutu ve ağırlığının, türün balık, antilop ve zebra gibi olan çevik avlarını avlama yeteneğini engellediğini ve onu su aygırı, büyük bufalo ve 1 dereceye kadar daha büyük hayvanlara saldırmaya zorladığını iddia ediyor. İnsanlar, sık sık insan yiyen olarak anılsa da, popüler bir yerel uyarıda kurbanlarının cesetlerini yenmeden bıraktığı belirtiliyor. İki belgeselde ayrıca timsahların yemek yemeden birkaç ay dayanabildiği için Gustave'nin avını dikkatli seçebileceği belirtildi. Katili krocu yakalamakta Patrice Faye ve diğer bilim adamları Gustave'yi yakalamaya çalıştılar. Filme göre Faye, girişimden önce 2 yıl boyunca soruşturma yürütmüştü. Faye ve ekibine, yakalama girişimleri için 2 ay süre verildi. Bundan sonra bir hükümet değişikliği ülkeyi iç savaşa sürükleme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 1 ton ağırlığında ve yaklaşık 9 metre, 30 fit, uzunluğunda bir tuzak kafesi geliştirildi. Ekip daha sonra Gustave'nin yerini tespit etti ve tuzağı kurup tuzağa düşürdü. Ayrıca içine gizli bir kızılötesi kamera da yerleştirdi. Çeşitli yemler kullanıldı ama hiçbiri Gustave'yi ya da başka bir yaratığı çekmedi. Bilim adamları daha sonra yakalanma şanslarını artırmak için stratejik olarak belirli bankalara 3 dev tuzak kurdular. Tuzaklara daha küçük timsahlar yakalansa da Gustave yakalanmadı. Ekip, ülkeyi terk etmek zorunda kalmadan önceki son hafta kafese canlı bir keçi yerleştirdi. Bir gece fırtınalı havalarda kamera arızalanana kadar hiçbir şey olmadı. Ertesi sabah kafesin bir kısmı su altında bulundu ve keçi ortadan kaybolmuştu. Ekip, yükselen suların keçinin kaçmasına yardımcı olduğunu ya da kafesin arızalandığını öne sürdü. Ancak kamera kaydı olmadan bir sonuca varılamadı. Her kültürün canavarları vardır. İskoçların münzevi nessiyesi var, Nepallilerin şiddetli yetileri var. Amerikalıların da çok sevdikleri yalnızlıkları var. Koca ayak. Ancak dünyada yüzlerce insanı öldürmekle suçlanan yalnızca bir canavar var. Burundi'nin mani yiyen timsahı Gustave. Ve 16 aylık hareketsizliğin ardından geri döndü. Tanganyika Gölü'nün sularında dolaştığı bilinen üretken Nil timsahı, hayatını canavarın izini sürmeye adamış, kendi kendini yetiştirmiş doğa bilimci Patrice Faye'in bildirdiğine göre, Rusizi Deltası'nın birkaç mil batısında, gölün kuzey kıyısında yeniden ortaya çıktı. NG, ilk olarak Mart 2005 sayımızda Gustave ve Faye hakkında yazdı. Bu noktada Faye, timsahın 60 yaşında olduğunu, 6 metre boyunda olduğunu ve tam 1 ton ağırlığında olduğunu tahmin etti. Ayrıca, uydurma canavar kuzenlerinin aksine, Gustave kesinlikle gerçek bir canavar ve kanıtlanmış bir katil. Tanganyika Gölü'nün kuzeydoğu kıyılarında yaşayan köylülere yönelik saldırılarının kayıtları, 1987 yılına kadar uzanıyor.
Gustave'ye atfedilen tüm ölümlerden tek bir timsahın sorumlu olabileceği şüpheli olsa da, görgü tanıklarının raporları neredeyse her zaman aynı timsahla anormal derecede büyük bir timsahı tanımlıyor. Faye bunun eski bir kurşun yarasının bıraktığı iz olduğunu düşündüğü, başının üstünde yara izi var. 2005'te bildirdiğimiz gibi, Gustave'nin müthiş itibarı, kısmen, son 50 yıldır bölgeyi kasıp kavuran, tamamen daha uğursuz bir dramın küçük bir oyuncusu olmasından kaynaklanıyor olabilir. Burundi'nin 1962'de Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana iç huzursuzluk, etnik gerilimler ve şiddet, tarihine damgasını vurdu. 1993'te, rakip Hutu ve Tutsi etnik grupları arasında 10 yıldan fazla süren topyekün bir iç savaş patlak verdi ve yaklaşık 200 bin Burundili öldürüldü. Rusizi Nehri'nin Burundi'yi, kendi iç karışıklık geçmişleri modern tarihin en korkunç olayları arasında yer alan iki ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda'dan ayırdığını da belirtmek önemlidir. Gustave, bazı raporların öne sürdüğü kadar çok insanı yutmamış olsa bile, büyük timsahın hala hayatta ve iyi durumda olduğuna dair çok az şüphe var. Ve tüm büyük canavarlar gibi, varsayımlardan gerçeği çözmek çoğu zaman zordur. Kesin olan tek şey, efsanesinin, bulanık sularda tamamen kaybolmasından çok sonra bile insanları korkutup heyecanlandıracağıdır. 2009 yılında Gustave, Tanganyika Gölü yakınlarındaki Ruzizi Nehri'nde ortaya çıktı. Travel Africa dergisinin bir yazarı, Burundi'deki seyahatle ilgili 2019 tarihli bir makalede Gustave'nin öldürüldüğünü öğrendiğini bildirdi. Nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü söylenmiyor ve hiçbir fotoğrafik delil ortaya çıkmıyor, bu da daha somut deliller ortaya çıkana kadar, bu iddiaların şüpheli kalmasına neden oluyor. Bizi izleyip, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemek istediğiniz, konuları yorumlarda bize tavsiye edebilirsiniz. Abonelik ve bildirim açma konusunu biliyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize ve çevrenize iyi davranın.